Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Dronelarla çektiğimiz görüntülere nasıl ses ekleyebiliriz? Yani sesimizle görüntümüz nasıl senkron bir şekilde ilerler? Bunun videosunu çekeceğim. Şu an kendimi telefondan kayıt alıyorum. Biraz sonra drone'dan kayıt alacağım ve sesi de telefondan almaya başlayacağım. Bu işlemi nasıl senkronize bir şekilde yaparız? Bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Benim YouTube'daki her videom bu şekilde. Drone'la görüntü alıyorum. Ekran görüntüsü veyahut da ses kaydıyla sesimi alıp daha sonrasında birleştiriyorum. Tabi bunları yapabilmek için kendime biraz kolaylık olsun diye birkaç hareketlerim var. Bunu göstereceğim. Daha sonrasında ise bilgisayara geçip bu işlemi nasıl yaptığımı göstereceğim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Açıklama kısmında da tek link halinde bütün sosyal medya hesaplarım olacak. Oradan da bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar telefonumu buraya bağladım. Şöyle gösterebilirim. Sesimi şu an telefondan kaydediyorum. Görüntümü de drone'dan alıyorum. Yani drone'u çok bu şekilde tutmayı önermiyorum. Kendim de pek tutmuyorum bu şekilde. Maksimum 10 dakika böyle hani bir şey anlatacaksam mecbur olduğum için drone'u kullanıyorum. Drone aşırı derecede ısınma uyarısı verebiliyor. Çip aşırı ısınıyor. Bu yüzden 10 dakikaya geçirmeyin. Videoyu da kaydetmiyorum. Sadece ekran görüntüsünden aktaracağım bu görüntüyü de. Şu an sadece ekran görüntüsünü göreceksiniz. Hemen video moduna geçiyorum arkadaşlar. Şu an video modundayım. 1080p. Hemen biraz kendi parlaklığımı arttırayım. Odada olduğum için. Evet, artı 7 iyi. Şu an arkadaşlar sesimi aynı şekilde video çekerken başlatabilmek için ilk öncelikle mesela şu an ekran kaydında birinci dakikaya gelmek üzereyim. Tam bir de başlatacağım. Bir de başlattım. Bu bana editte biraz yardımcı oluyor. Yani birinci dakikadan oradan 3 aşağı 5 yukarı orada olacağımı gösteriyor. Şimdi ekran kaydında senkronize gidebilmek için yani aslında şu an ekran kaydı olduğu için senkronize gidebiliyorum arkadaşlar. Mesela 1 gördüğünüz gibi hem elimle hem de ağzımla ses çıkardığım için hem görüntüden hem de sesle birleştirebiliyorum. Yani siz böyle yapabilirsiniz. Aynı sahneye getirebilirsiniz bu şekilde. Ekran kaydı için bu gerçekten kolay bir şey. Yani tekrar bir daha yapalım. Bu şekilde senkronize bir şekilde gidebilirsiniz görüntüyle. Zaten şu an ikisini de görüyorsunuzdur. Montajladığımda, montajsızı da. İkisi de aynı şekilde gidiyordu. Şimdi şöyle olabilir. Siz drone uçuruyorsunuzdur, havadasınızdır. Havada başlatacaksınızdır. Diyelim ki 1 kilometre götürdünüz, oraya çekeceksiniz. Orada başlatacaksınız. Sağa ya da sola dön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu da nasıl olabilir? Ya sağa döneceğinde sağa basarsınız, sağ dersiniz. Yani şöyle göstereyim ben. Mesela şu an sağ, sağ, sağ. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem burada komut veriyorum hem ekran dönüyor hem de ben sesimle senkronize bir şekilde bunu algılayabiliyorum. Benim genelde kullandığım yöntem bu şekildedir. Ya bir nesneye yaklaşıyorum. Yaklaşırken bu yaptığım eylemi söylüyorum. Yani nesneye yaklaşıyorum. Ya da işte sola dönelim. Veyahut da artık arka ilerleyelim, yukarı gidelim. Bu şekilde kendime komutlar vererek ne yaptığımı editlerken söyleyebiliyorum. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi siz diyebilirsiniz ki işte ekran kaydı almayacağım, ben sadece ses kaydıyla yapabilir miyim? Tabii ki ses kaydını da yapabilirsiniz. Ses kaydı için de şu geçerli. Şu an görüntümü görüyorsunuz ya. Aynı görüntü ekranda göremeyeceğiniz için editlerken sadece ses olacak. Bu yüzden çok hani senkronize bir şekilde siz kendiniz elinizle aynı gitmeniz gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. 1 1 Yani hem sesim hem de görüntüde bir olduğunu göreceksiniz. Yani şu an bir dediğimde hem elim hareket etmiş oldu hem de ağzım veyahut da ağzınızla daha belirgin bir şekilde bir komut vermeniz lazım. Veyahut da abone ol. Abone ol. Hem ağzımın konuşmasını buna göre ayarlıyorum. Tabi bu ayarı sürekli her zaman yapmıyorum. İşte 20 dakikalık bir video çekiyorum. İlk başında drone'u kendime tutuyorum mesela. Merhaba diyorum. O M'yi algıladıktan sonra diğer bütün işlemleri birleştiriyorum. Tek parça gibi siliyorum, kesiyorum, biçiyorum. Hepsinin tek senkronize gitmesini sağlıyorum. Kısaca toparlayacak olursa drone yanınızdayken direkt kendinize çevirin, elinizde tutun. Yani ilk görüntü zaten sizden başka kimse görmeyecek. Bunu kesmeniz yani zaten kesersiniz. Kendinize tutun, elinize koyun. Bu gemimizi drone olarak algılarsak şöyle drone tutarız. Merhaba deriz. Hem görüntümüzle hem hani ağzımız, sesimiz senkronize bir şekilde ayarlayabiliriz. Bu çok basit bir yöntem. Hani çok kolay. Ben genelde bunu kullanıyorum. Veyahut da direkt drone'u uçuruyorum. Kendime çeviriyorum. Merhaba diyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Gerçekten edit için en kolayı. Uzaklardasınızdır. Bir nesneye sağa ya da sola dönersiniz. Ya da zoom yapar. Zoom'dan uzaklaşırsınız. Senkronize gidebilmek için bir ayar. Şimdi görüntülerimizi bilgisayara aktaracağım.
Edit yaparken nasıl kolaylık olduğunu, bu senkronize bir şekilde ağzımızla sesimiz, dilimiz bir arada gittiğinde ne kadar kolay olduğunu hemen göreceksiniz. Bundan sonrasında ekran kaydıyla devam edelim. Öncelikle kullanmış olduğum program Adobe'nin Premiere Pro 2020 versiyonu. Project Until dediği yere videolarımı import ettim. Yani videolarımı aldım. Burada ekran görüntüm var. Burada ise drone görüntüm var. Şimdi girelim ilk öncelikle ekran görüntüsüne. Bazen ses kayabiliyor. Bunda da onu fark ettim. Sesim kaymış. Şimdi arkadaşlar Şu an konuştum ama burada konuşmamışım. Hem bunu halledelim hem de drone görüntüsüne ekleyeceğim. Bunu halletmemin sebebi ise normalde halletmiyorum. Ama ilk öncelikle konuştuğum için bunu anlatırken arasında 1 dakikalık falan bir fark var. Bu yüzden bu görüntü bana lazım olduğu için hemen ilk başta bunu halletmekle başlayalım. Daha sonrasında görüntüler de senkron olacağı için bu daha çok işimize yarayacaktır. Hemen ekran görüntüm sekansımı atıyorum. Şimdi arkadaşlar telefonumu buraya bağladım. öncelikle bir izleyelim. Yani ağzımızın hareketi nerede tam doğru çıktığını, yani nerede daha iyi algıladığımızı görebiliriz. Hemen biraz kendime yaklaşıyorum. Tamam, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar telefonumu buraya bağladım. Şöyle göstereyim. Şu an bağladım dedim. M şu an ağzımda. Yani bağladım kısmı burası. Öncelikle unlink yaparak yani bunu sesle görüntüyü birbirinden ayırdım ilk öncelikle. Görüntünün bu kısmını kestim. Tam ağzımda M varken bu kısmı kestim. Aşağıdan da sesten aynı M'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar telefonumu buraya bağladım. Bağladım burası. Burayı da şöyle kesiyorum. Daha sonrasında seçip burayla birleştiriyorum. Görüntümüzü baştan izleyelim. Bakalım senkron olmuş mu? Şimdi arkadaşlar telefonumu buraya bağladım. Şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi yani ağzımla sesim şu an senkronize bir şekilde ilerliyor. Sesimi şu an telefondan kaydediyorum. Görüntümü de drone'dan alıyorum. Bu ekran kısmını hallettik. Hemen girişini de şöyle düzeltelim. Şimdi arkadaşlar telefonumu buraya bağladım. Tamamdır. Başı sildim. Apple delete dedim ve bu iş tamam. Şimdi arkadaşlar Şimdi sonuçlu bir şekilde hallettim. Kalan kısmı ise seçip tekrar linke getiriyorum. Yani şöyle kestiğimde aynı yer kesilecek. Sesli görüntü. Yani uğraştırmasın diye. Tamam. Bu işlemimiz tamam. Daha sonrasında görüntümüzle drone'u birleştirmeye çalışalım şimdi. Bunun için de tabii bu ayarları da ayarlamadık. Efekt kontrol yapıp bunu 90 yani daha öncesinde yaptığım için yani alışkanlık oldu. Tam şu C moda kadar getiriyorum. Daha sonrasında aslında şu an fazla bile oldu. 93 yapabilirim bunu. Aynen. Şu kısmı videoma dahil ediyorum. Bunun sebebini ise hemen tabii burayı kestiğimiz için burası da ayarlanması gerekiyor. Yani aynı olması için aynı değerleri giriyorum. Çünkü buradan geçişte bir farklılık olmasın. Şimdi yapmamız gereken video kaydettiğimiz için yani şu görüntümüz drone'umuzun görüntüsü. Tam şu an drone'umuza başlangıcını yapmışım. Şimdi hemen alttaki sekansımızdan devam ediyorum. Hala videomuzu başlatmamışım. Evet. Şu an başladığını gördüğüm için şöyle geriye geliyorum. Evet, bak şurada aslında ses yoktu. Yeni güncellemeyle ses gelmiş. Şurada bir sinyal sesi var. Bir sinyal verdiği için tam burada videoya başladığımı söylüyor bana. Burayı kestim. Bakalım şu drone görüntümüzü alalım. Drone görüntümü aldım ve koydum buraya. Bakalım drone görüntüsüyle sesim aynı gidecek mi? Bir de başlattım. Bu bana editte biraz Sanki çok gecikmeli gibi yani 100 milisaniye gecikmeli gibi geliyor. Bu ses pek işimize yaramadı diyebilirim. Ama yine de tam yerini bulmak için yarayabilir. Şimdi arkadaşlar el hareketlerimle bir yaptığım yeri bulmaya çalışıyorum. Evet şu an bir. Şu an hem sesimden biri bulacağım. İlk önce sesimden biri bulalım. Şu an bu görüntü yapabilmek için drone görüntüsünü alıyorum. Çünkü ekran görüntüsündeki ağzımın hareketiyle drone görüntüsündeki ağzımın hareketini
aynı olmasını istiyorum. Ağzından birinin çıkışını almaya çalışıyorum şu an. Hatta dişim görünüyorken bir geri alıp şu an dişim görünmüyor. Böyle düşünebiliriz. Şu an kestim. Şu an drone görüntümü yine aynı yere getirdim. Aynı yer olduğu için aynı yere getirdim aramayayım diye. Şu an şöyle biraz ilerletiyorum. Dişim görünüyor ve şu an görünmüyor. Burayı da kestim. Sanki şu şekilde daha düzgün olacakmış gibime gitti. Bakalım. Bir de başlattım. Bu bana editte biraz yardımcı oluyor. Hani birinci dakikadan Gördüğünüz gibi şu an ağzımla sesim tamamen senkronize bir şekilde gidiyor. Yani hiç gecikmesi yok. Yani az önceki sesin büyük ihtimalle bitmesini bekledi. Şu an tamamen senkron bir şekilde ayarlarımızı yaptık. Ya bu biraz zor oldu. Bunun sebebi ise ekran kaydının senkronize olmaması. Bu da şu yüzden oldu. Tam şarjdan sınıra yaklaşmıştı. Hani şarj etmelisiniz uyarısını vermesine. Tam o sıra aldığım için ben de hani direkt başlamış oldum. Böyle bir şey düşünmedim olabilir diye. Ama o zaman da işte senkronizasyonda bir hata olmuş. O da çok değil. Dediğim gibi şu an yani hallettik. Bunda bir sıkıntı yok. Yani telefondan bu biraz zor olabilir mi? Tabii olabilir ama bunu ne yapacaksınız? Yine açabildiğiniz kadar açacaksınız, öyle keseceksiniz. Eğer isterseniz bunu mobilde de yapabilirim. Kullandığım birkaç tane program var. Onlar da güzel. Onları da kullanmayı seviyorum. benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tabii ilk başta efektliydi, sonra efektleri kullanmadım. Çünkü bilgisayarım hem kasıyor ekran görüntüsü alarak hem edit yaparak bayağı kasıyor. O yüzden efekt yapmadım, renklendirmedim. Ham görüntüleri gördünüz. Videolarımı nasıl montajladığım, işte kurgularımı nasıl yaptığımı böyle bir video çekebilirim. YouTube kanalı ne kadar maksimum verimli bir kanal olursa benim için o kadar iyi arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aşağıdan sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi de unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.